Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda aklınızdaki kişinin sizi nasıl gördüğüne dair bir okuma yapacağız. Görünüşünüzü, duruşunuzu, enerjinizi ya da o anki durumunuzu nasıl görüyor bunlara bakacağız. Gördüğünüz gibi 3 deste var. Daha rahat seçebilmeniz için ekrana üstel çekilmiş halinin fotoğrafını koyacağım. Odaklanıp seçebilirsiniz. Eğer seçtiyseniz birinci desteyle başlıyorum. Evet, birinci deste. Bakalım aklınızdaki kişi sizi nasıl biri olarak görüyor. Oo. Neyse alayım. Dışarıda kar var ama güneş doğdu. Herhalde ki çok güzel yağan kar eriyecek. Aklınızdaki kişi sizi nasıl biri olarak görüyor? Aha, bayağı güneş doğdu. Güneş doğunca tabii çocuklar dışarı çıktı. Herhalde ki kar topu oynuyorlar. Tam da açılıma denk geldi yani. Hemen başlayalım. Para kraliçesi, 5. çakra, ölümsüz aşk, şeytan, yolculuk, kaderde sıçrama, kupa ası, 6. çakra, bitişler ve başlangıçlar, güç, çiçeklenen bolluk, refah, para üçlüsü, 3. çakra, yuva, değnek kraliçesi, sözleşme, bereket, denge, sihirbaz ve ayna, barış, azize, uzaklaşma, şefkat. Şöyle diyor ki o çok rahatlatıcı, empatisi güçlü, duygularıyla iletişim içinde, kendi iç dünyasına karşı çok cesur, kendiyle çok barışık biri ve kendini ifade etmek konusunda da çok iyi. 5. çakra, boğaz çakrası. Yani duygularını da ifade etmek konusunda gayet iyi, başarılı, hitabeti çok güçlü ve bu durum benim çok hoşuma gidiyor. Ona olan aşkımı, ona olan ilgimi, alakamı daha da yükseltiyor. Paylaştığın sevgi durumdan bağımsız olarak ebedi. Onu bayağı seviyorum diyor. Tam böyle sevilecek biri, sevgiye layık biri. Bu görünüşündeki, duruşundaki o asaleti, kendini ifade ediş tarzı, duygularından korkmayışı çok etkileyici ve beni çok etkisi altına alıyor diyor. Yani sezgileri gerçekten çok kuvvetli biri. Bir şey içine doğduğumu kesinlikle gerçekleşiyor. Sizden bayağı etkilenmiş ya. Bakar mısınız? Bu sizden ne kadar hoşlandığının çok net göstergesi. Devam edelim. Ve tabii ki de aynı zamanda çok tutkulu biri, çok ateşli biri. Belki de sizin yasak olduğunuzu, ulaşılması zor biri olduğunuzu düşünüyor. Yani güneş gitti. Onu çok istiyorum çünkü o benim için çok çekici, aşırı cezbedici biri. Ona gitmek istiyorum, ona yolculuk yapmak istiyorum. Bu benim için büyük bir sıçrama olacak çünkü onun varlığı beni çok etkiliyor. Aynı zamanda belki bu yasak bir durum da olabilir. Yani sizi çok arzuluyor çünkü siz onun için yasaksınız. Çok güzelsiniz, çok çekicisiniz, çok yakışıklısınız ve bu yüzden sizi arzuluyor. Gerçekten çok arzuluyor ve size gelmek istiyor. Bu arzularına boyun eğmek istiyor. Bu şehvete boyun eğmek istiyor. Risk almak istiyor. Bir risk alarak kalbinin derinliklerinden istediğini hayata geçir.
Dediğim gibi sizinle gerçekten birlikte olmayı çok arzuluyor. Eğer birlikteyseniz de sizinle daha çok zaman geçirmek istiyor olabilir. Sizi daha çok görmek istiyor olabilir. Çünkü onda çok hoş duygular, çok yasaklı, heyecan verici duygular uyandırıyor olabilirsiniz. Bu karttaki şeytan kartı da çok korkunç ya. Devam edelim. Ay, alamadım. Sizi hayatının aşkı olarak görüyor ve sizinle gerçekten duygusal bir başlangıç yapmak istiyor. Çünkü sürekli sizi düşünüyor ve sizin de onu düşündüğünüzü biliyor, bunu hissediyor. Seninle yeniden bir başlangıç yapmak istiyor. Eskiyi arkasında bırakıp seninle bir başlangıç yapmak istiyor. Bunu çok arzuluyor. Sizin gerçekten böyle tam sevilesi biri olduğunuzu düşünüyor. Zaten Kupa Kraliçesi'nde de böyleydi. Kupa aslında da böyle. Sizinle bir başlangıç yapmayı çok arzuluyor. Çünkü sizi gerçekten çok düşünüyor. Bakar mısınız, bu 6. çakra 3. göz çakramız, yani 3. gözdeki çakra. Sürekli düşünüyor, net bir şekilde size odaklanmış durumda. Sürekli size bakıyor, sizinle bir başlangıç yapmak istiyor. İkisi de başlangıç, yani bitiş bir başlangıç, bu da başlangıç. Duygusal bir başlangıç. Gerçekten sizinle başlangıç yapmayı kafasına koymuş. Sizin sayenizde hayatında eksik olan, yanlış olan, artık bitmesi gereken şeyleri bitirebileceğini ve sizinle yepyeni bir başlangıç yapabileceğini düşünüyor. Sizi ona bu güzel duyguyu hissettiriyorsunuz. Ve aynı zamanda sizin çok duygusal ve duygularınızın farkında olan biri olduğunuzu da düşünüyor. Zaten Kupa Kraliçesi'nde de böyleydi. Ve tabii sizin duygularınızı bastırmadığınızı, içinizdeki gerçek hislerinizi sonuna kadar yaşamak konusunda çok cesur olduğunuzu düşünüyor. Yani bu tutkularınızı, hazlarınızı, bunların hiçbirini bastırmıyorsunuz. Sonuna kadar yaşıyorsunuz ve hatta bunları çok tatlı, dişil bir enerjiyle kontrol altına almışsınız. Yani bu durumda çok barışıksınız. İçinizdeki içgüdülerle, gerçekten istediğiniz, belki de yasak olan şeylerle gerçekten barışıksınız. Ve bu barışıklığınız onu çok etkiliyor, içini kıpır kıpır ediyor ve bu durumun aynı zamanda sizi çok güçlendirdiğini, bereketlendirdiğini, hayatınızı daha keyifli, güzel ve etkileyici kıldığını düşünüyor. Aynı zamanda bu kadar cesur oluşunuz sizin, dediğim gibi, hayatınızı kolaylaştırıyor. Yani en azından o bunu böyle görüyor. Bu cesur ve cesaretli haliniz onda böyle bir izlenim uyandırıyor. Diyor ki o cesur olduğu için içgüdüleriyle, belki yasaklı hislerle ya da çok aykırı hislerle barışık olduğu için çok güçlü bir durumda. Ve bu durum onu daha da rahatlatıyor. Yani normal insanları kaygılandırır, korkutur, insanlar ne der, başkaları beni yargılar mı gibi korkuları olur ya aykırı bir durumda olan insanlarda. Sizde o yok. Siz bu konuda çok rahatsınız. İçgüdüleriniz ya da istekleriniz, arzularınız konusunda çok rahatsınız. Sizi öyle görüyor. Evren tüm refahını sana veriyor. Almaya hazır ol. Kendisiyle olan barışıklığı hayatını da bereketlendiriyor, güçlendiriyor, yaşamından daha keyif almasını sağlıyor diyor. Devam edelim. Gerçekten çok iyi gidiyor şu an. Diyor ki o gerçekten çok çalışkan, azimli, kendini bir işe adadığında bunu sonuna kadar yapan ve bunun da sonuçlarını alan biri. Bu çalışkanlığı onu besliyor. Hayatında bir şeyler başarmasını sağlıyor. Ona enerji veriyor. Yani bu çalışkanlığı ona çok kar getiriyor ve bunu kendi içinde yapıyor ama. Kendi dünyasında, kendi yaşam alanında gayet çalışkan ve kendini besleyen bir durumda. Enerjisi çok iyi bir durumda diyor. Yani diyor ki o evcimen biri ya da evde iş yapan biri ama kendi yuvasında, kendi alanında yaptığı her şey onu besliyor. Enerjisini yükseltiyor, yaşam enerjisini arttırıyor ve onu daha etkileyici biri haline getiriyor. Böyle diyor. Sonra bu çalışkanlığı, azmi,
bir şeyler başarması ona çok büyük bir kar sağlıyor. Yeni atılımlar yapıyor, yeni sözleşmeler yapıyor, kararlar alıyor ve bu hayatını çok bereketlendiriyor. Yani sizin bayağı şanslı, bereketli ve kesinlikle hayatından çok memnun biri olduğunuzu düşünüyor. Sizi böyle biri olarak görüyor. Böyle net adım atabilir, harekete geçebilir, bir şeyleri başarmak konusunda çok hırslıdır. Ve hep hani iyi kararlar alıyor. Belki iyi ortaklıklar sağlıyor. Çevresindeki insanlar çok şanslı. Çevresinde hep ona bereket getirecek insanları çekiyor. Gerçekten sanki bu hayatta torpilli gibi. Çalışmaların, emeklerin karşılığını gerçekten alıyor diyor. Çünkü atılım yapabilen, tuttuğunu koparabilen, istediğini alabilen biri. İçindeki dengeyi çok iyi sağlıyor ve gerçek gücünü, içindeki o kudretli gücün farkına varıyor. Ve bunu da gerçekten uyumlu olarak, insanları anlayarak, onlarla barış sağlayarak yapıyor. Her şey son derece yolunda gitmekte olduğu için endişelenmeye gerek yok. Yani şöyle, maddi ve manevi dünyasındaki dengeyi sağlayabildiği için içsel gücünü güçlendiriyor. Kendine olan inancını arttırıyor ve bu sayede hayatında her şey yolunda gitmeye başlıyor. Sizin insanlarla aranızın çok iyi olduğunu, bir atılım yapacaksanız, bir şey yapacaksanız bunu çok mantıklı bir şekilde, çok oturaklı bir şekilde yaptığınızı düşünüyor. Yani sizi böyle görüyor. Gayet aklı başında, kendi gücünün farkına varmış. İnsanlarla, çevresiyle, yaşadığı yerle uyum içinde, barış içinde ve bundan dolayı da hep çok kar sağlıyor. Sizin gerçekten uyumlu bir karaktere sahip olduğunuzu düşünüyor yani. Ve aynı zamanda çok gizemli olduğunuzu ve bazen kendinizi ciddi anlamda uzaklaştırdığınızı ve kendi içinize yöneldiğinizi düşünüyor. Diyor ki evet, hayatında her şey yolunda gidiyor. Belki çok şanslı, çok çalışkan, azimli, hırslı ve mantıklı biri ama bazen kendi içine dönüp kendine daha iyi bakmaya çalışıyor. Ama bu sefer de herkesten uzaklaşıyor. Yani belki biraz verici birisiniz, kendinizden taviz veriyorsunuz ve bunun farkına vardığınızda hemen içinize yönelip kendinizi şifalandırmaya çalışıyorsunuz. Kendin ve başkaları hakkında hüküm vermeden önce herkesin içinde bulunan sevgiye ve ışığa odaklan. Yani evet, kendinizi çok başkaları için harcıyorsanız arada bir uzaklaşmak size iyi geliyordur. Aynı zamanda arada bir uzaklaşmaya da ihtiyacınız vardır. Çünkü buradaki kişi sizi bayağı iyi görüyor, bayağı gözünde büyütmüş. Bildiğiniz dünyanın en iyi insanı diyor neredeyse. En iyi, en çalışkan, en şanslı. Belki de böyle görmesinin nedeni sizin biraz kendinizden taviz vermeniz. Onları hiç üzmemeniz, çevrenizde kötü görünmemek için insanları kırmamanız. Hani bunlar bir yerde birazcık taviz vermeyi gerektiren durumlar ya. Toplum içindeki görünüşünüz çok iyiyse aslında kendinize biraz hırpalarsınız. Çünkü herkesin kendi egosu, kendi bencilliği vardır. Sağlıklı ölçüde biraz bencil olmamız gerekiyor sonuçta. Eğer siz böyle çok kendinizi harcadıysanız günün sonunda içinize dönüp kendinize karşı daha şefkatli olmaya çalışıyor olabilirsiniz. O da bunu görüyor. Diyor ki o bir anda gizemli birine dönüşüyor. Bir anda kendini kapatıyor. Ne yaptığını anlayamıyorum, ne düşündüğünü anlayamıyorum. Çok iyi görünüyorken bir anda uzaklaşıyor, ortadan kayboluyor. Nereye gittiğini bilmiyorum. Kendi dünyasına çekiliyor olabilir. Kendi bilinmeyen, gizemli dünyasına çekiliyor olabilir. Bilmiyorum ne yaptığını. Sadece onun kendini iyileştirmeye çalıştığını tahmin ediyorum diyor. Sizin hakkınızda. Ama şunu söylemeliyim ki bu kişi sizi bayağı gözünde büyütmüş ve neredeyse melek olduğunuza karar vermiş. Erkek olsanız da kadın olsanız da fark etmez. Evet, evet, aykırı olduğunuz yönler var. Ama bu yönleriniz belli ki onu daha çok ateşleyen, ona haz veren yönler. Çok güzeldi bence bu açılım. Hem de sürekli bir güneş doğdu, güzel oldu, ışık falan. Tamam.
O zaman bu kadardı. Evet, birinci deste. Umarım açılımdan memnun kalmışsındır ve umarım faydalanmışsındır. Eğer videomu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aşkla kalın. Evet, ikinci deste. Açılımına hoş geldin. Bakalım aklındaki kişi seni nasıl biri olarak görüyor? Görünüşünü, duruşunu. Nasıl görüyor? Hemen başlayalım. Bakalım aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor? Çok güneş vurduğu için perdeyi çekmek zorunda kaldım. O yüzden ışık biraz azaldı. Kılıç beşlisi, 3. çakra, sessiz zaman. Tılsım beşlisi, ruh kapısı, içsel bilgelik. Budala, yani Joker, güç meleği, döngüler ve ritimler. Değnek şövalyesi, eli kolu bağlı, vazgeçme. Baş rahibe, yani Azize, 5. çakra, ölümsüz aşk. Değnek altılısı, sevgi meleği, geçmiş yaşam. Aşıklar, altın tutan kadın, alıcılık. Kılıç altılısı, değer kapısı, dışarı çık. Tamam. Şimdi diyor ki o sanki bir durumdan kazançlı çıkmış gibi görünüyor, başarmış gibi görünüyor ama bundan çok da memnun değilmiş gibi. Çünkü bu mücadelede çok fazla yaşam enerjisini harcadı, kendine harcadı. Çok kendinden ödün vermek zorunda kaldı ve o yüzden içine yöneldi ve sessizleşti. Yani aslında kazanmış gibi görünüyor ama tamamen enerjisini tüketti ve bir yerde pes etmek zorunda kaldı ya da geri çekilmek zorunda kaldı. Yaptıklarının ya da verdiği mücadelenin onun için karlı olup olmadığını, bu kadar uğraşmasına değip değmediğini, bunları oturup uzun uzun düşünmeye başladı. Çünkü çok yorulmuştu, çok bitkin düşmüştü. Bu 3. çakra biliyorsunuz bizim yaşam enerjimizin olduğu mide çakrası. Ve burada şu görünüyor, siz gerçekten çok bitkin bir duruma düşmüşsünüz ve o da diyor ki o kendini paraladı, harcadı, belki çok fazla emek harcadı ama günün sonunda o kadar da iyi bir durumda değil diyor. Zaten de burada da görüyorsunuz tılsım beşlisi, bu da kılıç beşlisiydi. Biraz hani üzgün olduğunuzu düşünüyor. Diyor ki o tamamen neredeyse kaybetti her şeyini. Çok depresif bir hale düştü. Çok acınası bir hale düştü ve içine yönelip kendini tekrardan bulmaya, içsel gücünü tekrardan geri kazanmaya çalışıyor. Burada da görmüştünüz, yaşam enerjinizi çok harcadığınızı düşünmüştü ve şimdi onu bulmaya, tekrardan elde etmeye çalışıyorsunuz. İçsel bilgelik, ne yapman gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgeliğine güven ve gecikmeden yapman gerekeni yap. İçinize döndüğünüzü, kendinizi
bulmaya çalıştığınızı, daha mistik konulara yöneldiğinizi ve bu kaybınızın üstesinden gelmeye çalıştığınızı düşünüyor, görüyor. Evet, acı çekiyorsunuz, evet yenilmiş durumdasınız ama kesinlikle kendi içinize dönüp kendinizi bulmaya ve bu sorunların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Sizi böyle görüyor. Ve bakın hani geliyorsunuz da resmen burada yeni bir başlangıç yapmayı arzuluyordunuz. Çünkü acı çekiyordunuz. Burada da yeni bir başlangıcın müjdesi var. Evet diyor, o acılarından sonra yeni bir başlangıç yaptı ve güçlendi. Ciddi anlamda güç kazandı. Ve bu döngüden, belki ona iyi gelmeyen bu olaylar silsilesinden çıkma cesareti gösterebildi diyor. Belki gerçek anlamda sizin bir şeye sıkışıp kaldığınızı ve bir türlü o durumdan çıkamadığınızı düşünüyordu. Ve o olaydan kurtulmak için gerçekten çok mücadele ettiğiniz ama çok da kazanmış gibi hissetmiyordunuz. O da bunu fark etmişti ve şimdi diyor ki o artık ciddi anlamda bunu aştı ve yeniden gerçek bir başlangıç yapabildi. Yapmanız gerektiğini yaptınız ve kendiniz için tekrardan savaşmaya, güçlenmeye başladınız ve bu yeni başlangıcın size çok iyi geldiğini, sizi bu döngüden çıkardığını görmüş. Adeta yeniden doğmuşsunuz onun gözünde ve bu sefer de bir atılım yapmak konusunda hevesli olduğunuzu düşünüyor. Artık daha cesur ve önüne çıkan fırsatları elde etmek konusunda daha atak biri olmaya başladığınızı görmüş ve artık daha çok kendinize güvendiğinizi ve eskisi gibi eli kolu bağlı hissetmediğinizi düşünüyor. Bu yenilenmiş cesur haliniz sayesinde artık daha azimlisiniz, daha gözü karasınız ve artık vazgeçmiyorsunuz. Doğru olduğuna inandığın şeyin arkasında dur. Yani vazgeçmiyor artık. Eskisi gibi elini kolunu bağlayan bir sorunla karşılaştığında ya da bir durumla karşılaştığında hemen pes etmiyor. Artık ciddi anlamda özgüven kazanmış ya da bu acılardan ve bu mücadeleden çıktıktan sonra ciddi anlamda güç kazandı diyor. Ve bu gücünüz sayesinde artık daha emin bir şekilde, daha aktif bir şekilde her şeyle mücadele edebilecek gücü kazanmışsınız. Sizi böyle görüyor. Devam edelim. Ve sizin artık daha aklı başında, daha oturaklı ama aynı zamanda daha gizemli ve mistik birine dönüştüğünüzü görüyor. Yani bu durum sizi günün sonunda kendinden emin, güçlü bir kişi haline getirmiş ve artık kendinizi de ifade etmeye başlamışsınız. Kendinizi, kendi doğrularınızı, kendi inançlarınızı ifade etmek konusunda artık daha cesursunuz, daha gözü karasınız ve bu durumunuzdan gerçekten çok etkilenmiş. Çünkü kendi içinizde yaşanan o çelişkileri, acıları ya da umutları, neşeleri insanlarla paylaşırken artık daha cömertsiniz. Paylaştığın sevgi durumdan bağımsız olarak ebedi. Yani bu paylaşımcı haliniz, kendinizi daha net bir şekilde ortaya koyuşunuz sizi çok çok değerli hale getiriyor onun gözünde. Sizin acılardan doğduğunuzu ve kendinizi bulduğunuzu düşünüyor ve bu durumdan çok etkileniyor. Ve bu karakteriniz onu gerçekten çok etkisi altına almış ve sizden ciddi anlamda hoşlanmaya başlamış. Onun gözünde artık eskisi kadar çekimser değilsiniz. Daha güçlüsünüz, atılgansınız ve kendi doğrularınızı ifade etmek konusunda daha cesursunuz. 5. çakra boğaz çakrasıdır. Yani kendimize ifade ettiğimiz, konuştuğumuz çakra, biliyorsunuz. Böyle görüyor. Devam edelim. Sizin gerçekten çok büyük bir zafer kazandığınızı, bir şeyler başardığınızı ve bu sayede artık gerçekten sevmeye değer, sevilmeye değer biri olduğunuzun farkında. Sizi böyle görüyor. Geçmişte yaşadığınız olayları, kötü tecrübeleri, bunların hepsini atlattınız ve kazanan durumuna çıktınız. Ve sizin mücadeleden sonra böyle güçlenmeniz, böyle çekici hale gelmeniz, daha kendinizden emin olmanız onu çok etkilemiş ve resmen sizi sevilmeye değer biri olarak görüyor. Ve size ciddi anlamda hayranlık duymaya başlamış. Böyle artık hani o acıların çocuğu konumunda değilsiniz. Resmen daha kendinden emin, dik yürüyen,
başarısının tadını çıkaran, zaferinin tadını çıkaran biri olarak görüyor sizi ve bu durumdan gerçekten çok etkileniyor. Hassas yanınızla, duygusal yanınızla, romantik yanınızla barıştığınızı ve bu barışmanın da sizi ciddi anlamda güçlendirdiğini, daha da olgunlaştırdığını düşünüyor. Çünkü eskiden belki de böyle değildiniz. Eskiden hassas olmaktan utanırdınız ya da romantik bir ilişki istiyor olmaktan utanırdınız. Ama şimdi öyle değilsiniz. Şimdi bu hassaslığınızla barışmışsınız ve bu barışma sizi güçlendirmiş. Aynı güç meleğindeki gibi. İçinizdeki hayvani arzuların, aykırı arzuların farkına varmışsınız. Onları artık ehlileştirmişsiniz ve onlardan utanç duymayı bırakıp onlarla barışmışsınız. Bu duygularla, bu sizi daha kırılgan gösterebilecek olan duygularla barıştığınız için artık kırılgan görünmüyorsunuz. Ama barışmadığınızda kırılgan görünüyordunuz. İçinizdeki o sevgiyi isteyen kişiyle barışmadığınız için kırılgan görünüyordunuz. Şimdi görünmüyorsunuz çünkü kendinizi anlamışsınız. Kendi iç benliğinizi bulmuşsunuz ve bu durumu aşmışsınız. Sizi böyle görüyor. Çünkü kendinizle ne kadar barışırsanız o kadar özgüvenli olursunuz. Ve doğal olarak bu gerçekleşmiş. Yeni ilişkiler kuruyor, yeni bağlantılar kuruyor, ona bereket getirecek olan bağlantılar kuruyor ve artık almak konusunda daha rahat. Bu sayede de daha rahat kazanç sağlıyor, daha bol kazançlar sağlıyor. Yani diyor ki o çok bereketli biri ve ben onunla bir ortak olursam, onunla bir ilişkiye başlarsam ben de çok karlı çıkarım. Aynı zamanda sizin artık yeni ortaklıklara, yeni bir ilişkiye hazır olduğunuzu da düşünüyor. Burada dişil bir para enerjisi var. Ve sizi böyle görüyor. Onunla herhangi bir ortaklık beni çok karlı duruma çıkartır. Ve bu kardan yararlanmak istiyorum. Onun bu zenginlik enerjisinden yararlanmak istiyorum. Çünkü o bu enerjiden yararlanıyor. İnsanlarla ortak oluyor, başkalarıyla ortak oluyor. Bir şekilde kendini zenginleştiriyor. Zaten özgüven kazanmıştı. Şimdi de para kazanıyor. Kendini geliştiriyor ve ben de ondan bunu alabilmek istiyorum. Yani ya da ben de bu ortaklığa dahil olmak istiyorum diyor sizin için. Ve para kazanmak için, burada başlayan sürecin devamı için, daha çok kazanç sağlayabilmek için dışarı çıkıyor ve benden uzaklaşıyor diyor. Bırakıyor. Ona zarar veren, onun hayatını alt üst eden ya da sürekli onu bu depresif hale sokan o her şeyi bırakıyor, güçleniyor ve dışarı çıkıyor. Çünkü kendi kazancına, maddi gelirine, değer kapısına odaklanıyor. Nereye gitmesi gerektiğine, nereye değer vermesi gerektiğine karar veriyor ve benden uzaklaşıyor ya da ona zarar veren her şeyden uzaklaşıyor. Eskisi gibi içine kapanık değil, artık dışarı çıkıyor. Uzun bir süredir evde oturuyorsun, dışarı çık ve temiz hava al. Daha iyi bir geleceğe gidiyor ve çoğu şey arkasında bırakıyor. Acaba onu da mı arkanızda bırakıyorsunuz? Tabii bunu bilemeyiz. Bu sizi gördüğü şekli. Ama şöyle diyor, o her şeyi bırakıyor ve umarım beni bırakmıyordur. Çünkü ciddi anlamda kariyerine odaklanmış durumda. Bir daha depresif hale düşmemek ve bir daha bu kadar kaybeden durumuna düşmemek için, bu gücünü bir daha kaybetmemek için daha atılgan davrandı, daha kendinden emin, duygularından, hislerinden ve yaşadıklarından emin bir şekilde nereye gitmesi gerektiğinin farkına vardı. Artık o kendini kapatan, içine dönük biri değil, daha sosyal, daha özgüvenli ve daha cesur, gözü kara bir şekilde belki de biraz hani istemeye ama mecbur kalarak çoğu şeyi arkasında bırakıyor, gidiyor ama gidişi ona kazanç sağlayacak. Çünkü parasına, kariyerine odaklanmış durumda. Yani sizi böyle görüyor. Bu gidişinizin bile kendiniz için, kendi maddi geliriniz için olduğunu düşünüyor. Bunda da tabii eğer böyleyse haklısınız. Ya da belki sadece iyileşmek için gidiyorsunuz ama o böyle görüyor. Hayır, o kariyeri için gidiyor. O benden kariyerinden dolayı uzaklaşıyor falan da diyor olabilir. Ama sonunda sizin gittiğinizi düşünüyor. Evet, ikinci deste açılımın bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsındır ve umarım faydalanmışsındır. Eğer videomu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Aşkla kalın. Evet, üçüncü deste açılımına hoş geldin. Bakalım aklındaki kişi seni nasıl biri olarak görüyor? Görünüşünü, duruşunu, enerjini nasıl görüyor? Hemen buna bakalım. Hemen açalım. Kupa dörtlüsü, 3. çakra, içsel bilgelik, değnek beşlisi, çiçeklenen bolluk, sanat, kupa şövalyesi, mutlu aile, geçmiş yaşam, değnek dokuzlusu, sabır, cesur, kılıç kraliçesi, kalp tutan erkek, çiçek açmak, tılsım altılısı, tapınak yolu, bir mucize bekle, kupa prensi, dinlenme ve yenilenme, parlak gelecek, ölüm, ruh kapısı, duyarlılık. Burada ne var? Tamam. Şöyle. Diyor ki o kendini çok karamsar hissediyor. Çok moralsiz görünüyor, keyifsiz görünüyor. Sanki olaylara hep kötü yönden bakıyormuş gibi görünüyor ve sanki yaşam enerjisi bitmiş gibi, hiçbir şey umursamıyormuş gibi, çok keyifsiz görünüyor ve çok içine dönmüş. Kendini tamamen kapatmış. Hani ona ulaşamıyorum çünkü çok mutsuz görünüyor diyor sizin için. Aslında ne yapması gerektiğini biliyor. Bu kadar umutsuz bir durumda değil. Aslında olmasına gerek yok. Hala fırsatları var ama bunları bir türlü göremiyor. Ve çok keyifsiz hissediyor bu yüzden. Yani dışarıdan benim gözümden diyor çok keyifsiz görünüyor. Çok mutsuz, huzursuz, karamsar. Böyle diyor. Devam edelim. Ve aynı şekilde bakın sürekli bir çatışma içinde, sürekli farklı fikirlerle çalkalanıyor. Sürekli bir rekabet içinde çevresiyle, kendisiyle, farklı fikirlerle ya da farklı durumlarla sürekli bir mücadele içinde ve içindeki keyfi aslında bulunduğu konumun iyi olduğunu göremiyor bir türlü. Aslında bu gerilimden çıksa kendini çok güzel bir şekilde ifade edebilir. Kendinizi çok fazla maddi şeylerle çok fazla sınırladığınızı düşünüyor. Halbuki kendinizi çok rahat ifade edebilirsiniz. Derdinizi çok rahat anlatabilirsiniz. Daha böyle soyut şeylere, belki sanata, mesela müziğe, resme, ilgi duyduğunuz sanatsal bir alana yönelerek içinizi daha hoş hale getirebilirsiniz. Keyfinizi yerine getirebilirsiniz. Böyle görüyor ama siz daha çok çatışma içindesiniz sürekli. Yani gereksiz yere insanlarla münakaşa etmesine gerek yok. Kendi içine dönse, kendiyle uğraşsa, içinin gayet güzel olduğunun farkına varırdı diyor. Ama siz bunu göremiyorsunuz ama o görebiliyor. Bu durumu aşabileceğinizi, bu durumdan çıkabileceğinizi görüyor. Çünkü böyle olmadığınız zamanlarda çok keyifli olduğunuzu, çevrenize mutluluk saçtığınızı, bereket saçtığınızı ve insanları eğlendirdiğinizi, insanların içine hoş duygular uyandırdığınızı söylüyor. Yani eğer böyle olmasa, böyle karamsar olmasa,
sürekli çevresine takılmasa, onların, insanların ne dediğine takılmasa, aslında çok tatlı biri, çok eğlenceli biri, çok sanatsal biri, hayatın neşeli tarafını görebilen biri ama ne yazık ki işte çok takıyor insanları diyor. Başkalarına çok takılıyor. İnsanların sözlerine, davranışlarına, tavırlarına çok takılıyor. Halbuki hiç gerek yok. Halbuki o tek başına yeter. Tek başına bulunduğu ortamı zaten keyiflendiriyor, mutlu ediyor, kendini mutlu ediyor, ifade etmek yönünde olsun, kendini göstermek yönünde olsun. Her şeyi çok rahat yapabiliyor. Ama işte keşke insanlara takılmasa diyor. Gerçekten de insanları umursamadığınızda ve duygularınızla ilerleyebildiğinizde, duygularınızı gösterebildiğinizde çok tatlı ve çok uyumlu birine dönüşüyorsunuz. Ve sizinle bir bütün olmayı ya da sizinle bir yuva kurmanın hayallerini kurmaya başlıyor. Çünkü sizi tam yuva kurulabilecek, belki ortak olabileceği, belki sevgili olabileceği ya da tekrar barışabileceği biri olarak görüyor. Tekrardan duygularınıza yöneldiğinizde ve geçmişte yaşadıklarınızı, geçmişinizi bıraktığınızda çok daha iyi bir duruma geleceğinizi söylüyor. Yani diyor ki yaşadığı kötü deneyimleri, kötü anıları, üzücü tecrübeleri arkasında bırakabilse önünün ne kadar açık olduğunu, geleceğinin ne kadar açık olduğunu fark edecek. Ve aslında duygusal olarak hiç de yalnız olmadığını, gayet sevildiğini, sevilmeye değer biri olduğunu görecek. Belki de insanların sizi sevmediğini düşünüyorsunuz, sizi onaylamadığını düşünüyorsunuz ama o da diyor ki hayır, insanlar seni sever, sen sevilebilir birisin. Sadece bunu fark etmen gerekiyor. Buraya güneş vuruyor. Acaba perdeyi çeksem mi? Umarım kamerada kötü görünmüyordur çünkü bu ışık çok güzel görünüyor şu an. Yani benim gözümden. Umarım kamerada da öyle görünüyordur. Neyse devam edelim. Sonra gene karamsarlaşıyorsunuz. Bir şeyleri kaybetmekten, elde ettiğiniz ganimetleri ya da başarıyı kaybetmekten korkuyorsunuz ve kendinizi güvenceye almışsınız. Böyle görüyor. Halbuki diyor ki o hani bunu yapmasına hiç gerek yok. Çünkü o zaten yeterince cesur biri ve kimse ondan onun olanı alamaz. Çünkü siz bir şey ürettiğinizde ya da bir şey için savaştığınızda bunu gayet emin, net ve sabırlı bir şekilde yapıyorsunuz. Ve bu çaresizlik enerjisinden kurtulmanız gerektiğini düşünüyor. Çünkü hiç gerek yok yani. Şu duruma hiç gerek yok diyor. Çünkü sen gayet cesursun. Yani sizi gerçekten çok cesur görüyor ve karamsarlığınızı anlamıyor. Maceraperest tarafını serbest bırak. Risk al ve korkusuz ol. Korkusuz ol. Yani belki biraz ürkek görünüyorsunuzdur onun gözünde. Hani çok korumacı, böyle karamsar. Ama halbuki buna hiç gerek yok. Sen gayet iyisin, gayet cesursun. Böyle bir umutsuzluğa düşmenize gerek olmadığını düşünüyor. Ama işte sizin gene umutsuzluğa düştüğünüzü düşünüyor. Devam edelim. Sonra tabii siz bu durumu aşıyorsunuz. Kendinizden emin bir şekilde kılıcınızı çekiyorsunuz ve duygularınızı, hislerinizi, kendi doğrularınızı net bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Yani bakın kendinizi, kendi hislerinizi çok net bir şekilde ifade edebiliyorsunuz. Sizi böyle görüyor. Hani bazen gene düşüyor diyor ama sonra tekrardan bir güçleniyor ve hislerinden utanmıyor ve onları çok net bir şekilde ifade edebiliyor diyor. Ve bu sayede de çiğ kaçıyor. Ve gene bakın yeni başlıyorsun. Bu yüzden kendin ve süreçle ilgili sabırlı ol ve pes etme. Burada ikidir sabır diyor. Demek ki bu kişi sizi biraz sabırsız görüyor. Yani hemen umutsuzluğa düşüyorsunuz. Hemen başkalarıyla mücadele etmeye başlıyorsunuz. Belki biri arkanızdan küçük bir şey söyledi. Hemen abartıyorsunuz, büyütüyorsunuz ve hemen o kişiye saldırıyorsunuz. Halbuki böyle bir şeye gerek yok. Siz gayet kendinizin farkında olmalısınız. Hani böyle söylüyor. Ve tabii aynı zamanda sizi biraz da hani duygusal, hislerinin farkında olan, belki romantik biri olduğunuzu düşünüyor ama bu çok fazla, çok ciddi bir romantiklik değil. Daha eril bir romantiklik, yani daha yüzeysel diyebileceğimiz türde bir romantiklik. Ama gene de sizin çok sevgi dolu, çok tatlı, çok sevilesi biri olduğunuzu düşünüyor. Evet, sert sözleriniz olabilir, kendinizi ifade ederken keskin kelimeler kullanıyor olabilirsiniz ama gene de sizin çok tatlı olduğunuz gerçeğini değiştirmiyor ya da en azından çok sevilesi olduğunuz gerçeğini değiştirmiyor.
Ve sizin bu huyunuzu, bu yeni ortaya çıkan duygusal yanınız onun çok hoşuna gitmiş. Yani belli ki siz bu yanınızı sürekli bastırıyorsunuz. Sürekli gerilimli bir ortamda olduğunuz için belki de bu durumunuzu sürekli bastırıyorsanız bu kişi diyor ki senin bu tatlı, romantik, sevgi dolu yanını görmek beni çok keyiflendiriyor, içimi açıyor. Sendeki bu yan çok hoşuma gidiyor diyor. Tamam, devam edelim. Sizin çok yardımsever olduğunuzu ve çevrenize, etrafınızdaki insanlara, gerçekten yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek konusunda çok cömert olduğunuzu düşünüyor. Ve bu sayede de mucizeleri hayatınıza çektiğinizi söylüyor. Dualarının duyulduğuna ve cevaplandığına inan. Gerçekten insanlara yardım ederek hayatınıza ciddi anlamda mucizeler çektiğinizi düşünüyor. Diyor ki sen kendini, emeğini, ilgini, alakanı ya da paranı sana uzakta olanlara veriyorsun ama halbuki etrafına, sana yakın olanlara, yakın küçük çevrene yardım etsen, onları daha çok düşünsen senin için daha iyi olurdu ve belki bu hayatına iyilikleri, daha büyük mutluluğu çekerdi diyor. Onun kişisel görüşü bu yönde. Gene de sizin çok yardımsever olduğunuzu ve bu sayede de hayatınızı bereketlendirdiğinizi düşünüyor. Ve çok sakin, çok duygusal, çok romantik, strese girmediğinde, kendini paralamadığında, sakinleştiğinde, dinlendiğinde ve doğal olarak yenilendiğinde geleceği daha iyi bir duruma geliyor. Keyfi, huzuru, refahı daha çok artıyor diyor sizin için. Endişelenmeyi bırak, her şey yoluna girecek. Yani sanki böyle siz daha böyle sakin olduğunuzda, buradaki gibi bu kadar stresli ve agresif olmadığınızda hayatınızın daha iyi olacağını düşünüyor. Sizin daha çok başarılı olacağınızı düşünüyor. Çünkü burada da demiştim hani çok strese giriyorsunuz ama halbuki strese girmeseniz çevrenizi daha çok mutlu eden, insanlara iyi gelen biriydiniz. Ama çok strese girip kendinize de zarar veriyorsunuz. Yani öyle görüyor. Tabii bu kadar duygularının olması onu bir anda duygu patlaması yaşamasına neden oluyor. Ama halbuki işte yani sakin olsa, umursamasa, keyiflense hayatı çok güzel olacak. Her şey çok çok iyi gelişecek. Belki parlak bir geleceğimiz olacak. Belki onunla bir yani ilişkimiz level atlayacak ya da bir ilişkimiz olacak. Ya da tüm sorunlar çözülecek ama bunun için önce sakinleşmesi, dinlenmesi ve kendine gelmesi gerekiyor diyor. Sonra da çok çok ciddi bir dönüşüm yaşıyorsunuz onun gözünde. Ve bu değişim sizi böyle tüm bedeninizi, tüm ruhunuzu baştan aşağı sarsıyor ve sizi bambaşka bir hale getiriyor. Öyle ki bu durumdan daha hassas olarak çıkıyorsunuz onun gözünde. Yani tam böyle depresyonunuzu birazcık bile olsa aşmıştınız. Bazen iyi oluyordunuz falan ama son anda tekrar çok ciddi bir yıkım yaşayıp sarsılıyorsunuz ve neredeyse baştan aşağı başka birine dönüşüyorsunuz ve bu durum sizi daha da duyarlı hale getiriyor. Gittikçe daha duyarlı oluyorsun. Sert ilişkiler, çevreler, durumlar ve kimyasallardan kaçının. Gitgide daha çok sezgisel oluyorsunuz. Daha çok maneviyatınız güçleniyor. Ama bu somut dünyada, madde dünyasında sizi biraz daha savunmasız bir duruma itiyor bu dönüşüm. Ama gerekliyse ve sizin böyle dönüşmeniz gerekiyorsa demek ki iyi bir şey. Ama o diyor ki çok ciddi bir değişim geçirdi ve şimdi daha hassas diyor sizin için. Ama zaten bu sürekli manik depresif hal, umutsuzluk, bu tarz durumları da aşabilmek için ciddi bir değişim her zaman şarttır. Yani sizi böyle görüyor. Çok ciddi bir süreçte olduğunuzu ve bambaşka birine dönüştüğünüzü görüyor. Ama emin olun bundan sonra daha iyi olacaksınız. Çünkü ölüm kartı gerçekten çok güçlü bir yeniden doğuş kartıdır. Bundan sonra daha çok kendinizin farkına varırsınız. Evet hani dışarıdan bakıldığında daha duyarlıymış gibi görünürsünüz ama aslında içiniz güçlenmiştir ve içinizin güçlenmesi böyle küçücük ya da hani çok da büyütülmeyecek meselelerde kendinizi hemen yenilmiş, aşağılanmış, hakarete uğramış hani böyle hissetmeyeceksiniz.
güçlendiğinizde, içiniz güçlendiğinde ruhunuz dışarıya karşı daha güçlü bir hal alacak. Eskisi gibi hassas olmayacak bu dönüşüm sayesinde. Ama tabii dışarıdan böyle görünmüyor. Dışarıdan sadece çok feci bir dönüşümden geçtiğiniz görünüyor. Yani sizi böyle görüyor. Onun bakış açısından bu durum biraz yıkıcı ama sizin için yeniden bir başlangıç olduğunun göstergesi. Evet, üçüncü deste açılmanın bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsındır ve umarım faydalanmışsındır. Eğer videomu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, aşkla kalın.